Zamanın Izinde'ye hoş geldiniz. Bu videolar yapay zekadan destek alınarak hazırlanmıştır. ...1929 yılında Topkapı Sarayı'nın Los mahzenlerinde dünya tarihini kokundan sarsacak bir parsemen parçası bulundu. Bu Piri Reis'in 1113 tarihli haritasıydı. Ancak bu sadece bir harita değil, zamanın içine gizlenmiş imkansız bir bilmeceydi. Resmi kayıtlara göre insanlık Antarktika'nın varlığını ilk kez 1820 yılında öğrendi. Bu tarih, keşifler çağının zirvesi olarak kabul edilir. Bilinmeyen sulara yelken açan cesur denizcilerin dünyanın son beyaz noktasını haritaya eklediği andır. Ancak bu hikayenin sadece bize anlatılan kısmı. Gerçek çok daha derinlerde, zamanın sisleri arasında gizlenmiş olabilir. Çünkü bu keşiften tam 300 yıl önce, 1513 yılında Osmanlı Amirali Piri Reis akıl almaz bir detayı parşömenine işlemişti. Haritasının en güney ucunda, henüz adı bile konmamış o gizemli kıta duruyordu. Bu nasıl mümkün olabilirdi? O dönemde hiçbir gemi o kadar güneye inmemiş, o buzlu cehennemden sağ çıkamamıştı. Piri Reis, kimsenin görmediği bir şeyi nasıl görebilmişti? Asıl sarsıcı gerçek ise haritanın kendisinde saklıydı. Piri Reis, Antarktika'yı bugünkü gibi devasa bir buz kütlesiyle kaplı olarak değil, tamamen çıplak, dağları ve nehirleriyle, yani buzsuz haliyle çizmişti. Bu modern bilimin bile ancak 20. yüzyılda gelişmiş radar teknolojileri sayesinde ortaya çıkarabildiği bir coğrafyaydı. Bilim dünyası şaşkınlık içinde. Çünkü yapılan araştırmalar, Antarktika kıyılarının en son 12 bin yıl önce, yani son buzul çağından önce buzsuz olduğunu doğruluyor. Buzların altındaki o gizemli kara parçası, Piri Reis'in asırlar önce çizdiği hatlarla kusursuz bir uyum sergiliyor. Bu durum, tarihin en büyük bilmecelerinden birini önümüze koyuyor. 16. yüzyılda yaşayan bir haritacı, 10 binlerce yıl önceki bir coğrafi bilgiyi nereden elde etmişti? Bu bilgi, hangi kayıp medeniyetin mirasıydı? Belki de Piri Reis, İskenderiye Kütüphanesi'nin küllerinden kurtarılmış, zamanın ötesinden gelen çok daha eski bir kaynağa ulaşmıştı. 1513 yılında kimsenin bilmediği bu toprakları, insanlığın unutulmuş hafızasındaki o buzsuz haliyle kim nasıl gördü? Bu harita sadece bir coğrafya belgesi mi, yoksa zamanın kendisinden daha eski bir sırrın anahtarı mı? Sorular cevaplardan daha da büyüyor ve bizi tarihin en karanlık koridorlarına sürüklüyor. Zamanın ötesinden bir el mi ona rehberlik ediyordu? Piri Reis'in haritası sadece kıtaları ve kıyı şeritlerini gösteren bir coğrafya belgesi değildi. Bu harita aynı zamanda o dönemin dünyasına açılan gizemli bir pencereydi, bir tanıklıktı. Çünkü Piri Reis, bilinmeyen suları sadece boş bırakmamıştı. Okyanusların engin boşluklarını, o dönemin denizcilerinin fısıltılarına, korkularına ve efsanelerine konu olan tuhaf varlıklarla doldurmuştu. Devasa deniz yılanları, tek boynuzlu atlar, insan başlı yaratıklar. Haritanın her köşesi adeta çözülmeyi bekleyen bir kod, bir sembol gibi duruyor. Peki, bu çizimler sadece denizcileri korkutmak için eklenmiş hayal ürünü süslemeler miydi? Yoksa Piri Reis, derlediği antik kaynaklarda karşılaştığı ve doğruluğuna inandığı gerçek gözlemleri mi aktarıyordu? Belki de bu yaratıklar, okyanusun karanlık ve ezici basıncı altında, insanlığın gözünden uzakta varlığını sürdüren kadim bekçilerdi. Zamanın unuttuğu, evrimin farklı bir yol izlediği türler. Haritacılar genellikle bilinmeyen bölgeler için burada ejderhalar var notunu düşerdi. Ya bu bir metafor değil de kelimenin tam anlamıyla bir uyarıysa? Piri Reis'in bize bıraktığı bu miras sadece kayıp kıtaların değil, aynı zamanda kayıp türlerin de bir kaydı olabilir mi? Engin suların derinliklerinde haritalara sığmayan daha neler gizliydi? Bu semboller
bizden önceki bir medeniyetin son yankıları mıydı? Sorular, mürekkep ve parşömen üzerinde sessizce cevaplarını bekliyor. Bu türden bir bilgi, bir krallığın sahip olabileceği en büyük hazine, aynı zamanda en tehlikeli sırdı. Sadece altın ve mücevherlerden daha değerliydi. Çünkü bu haritalar, bildiğimiz dünyanın sınırlarını yeniden çizebilecek, hatta imparatorlukları yıkıp yeniden kurabilecek bir güce sahipti. Bu yüzden krallar, bu bilgiyi canları pahasına korurlardı. Sarayların en karanlık, en ulaşılmaz odalarında ağır demir kilitler ve mühürler ardında saklanan bu parşömenler birer coğrafi belgeden çok daha fazlasıydı. Onlar iktidarın somut bir sembolüydü. Bu haritalar imparatorlara sadece yeni topraklar değil, aynı zamanda zamanın ötesine geçme, unutulmuş geçmişin sırlarına erişme ve geleceği şekillendirme gücü vaat ediyordu. Onlara sahip olan hükümdar, rakiplerinin hayal bile edemeyeceği bir avantaja sahip olurdu. Bu yüzden bu kadim bilginin varlığı, sadece en güvenilir danışmanlar ve varisler arasında fısıldanan bir efsane olarak kalırdı. Her bir harita, bir krallıktan diğerine, bazen bir hediye, bazen bir savaş ganimeti, bazen de gizli bir ittifakın mührü olarak geçerdi. Piri Reis, bu inanılmaz eseri yaratırken 20 farklı antik haritadan yararlandığını not düşmüştü. Bu kaynak haritalar, Büyük İskender döneminden kalma, hatta belki de daha eski, paha biçilmez belgelerdi. Peki bu kaynakların kökeni neydi? Tarihin en büyük bilgi hazinesi olan İskenderiye Kütüphanesi'nin külleri arasından kurtarılan o efsanevi belgeler miydi bunlar? Eğer öyleyse, o büyük yangından sonra bu sırlar hangi hükümdarların, hangi gizli toplulukların elinden geçti? Babil krallarından Roma imparatorlarına, oradan da Bizans saraylarına uzanan görünmez bir zincir mi vardı? Bu bilgi, çağlar boyunca kimlerin kaderini belirledi. Belki de Piri Reis, bizden çok daha ileri bir medeniyetin, zamanın karanlığında kaybolmuş son izlerini kağıda dökmüştü. Bizler yeni keşfettiğimizi sanırken aslında sadece unutulmuş olanı yeniden hatırlıyoruz. Zamanın içinde bizden önce birileri her şeyi biliyordu. Unutmayın, her sır bir gün açığa çıkar. Siz de bizimle kalmak için abone olun ve zamanın içinde kaybolun.